Evet arkadaşlar, 10 sıra kahverengi ördüm. Bitişinde de yine 6 sıra hardal sarısından ördükten sonra gövdeyi bitireceğim artık. Gövdeyi iğneyle değil de tığ ile kapatmak istiyorum. Onu da size göstereceğim şimdi. Bu bitiş yerimiz tam burasıydı. Ama burada zikzak başlangıçlarımız bir tane kaydığı için böyle bir şey oluştu. Bunun altta kalmasını istiyorum. Onun için birazcık daha ördüm. 5-6 tane daha sık iğneyi ördükten sonra tam böyle ortalıyorum. Ondan sonra buradan tığla kapatma işlemini şimdi size göstereceğim. Beraber kapatalım. Bir iç kısmı gördüğünüz gibi ilk ilmeğimizin iç kısmından alıyoruz. Diğerini de iç kısmından alacağım ve çekeceğim, arasından çıkacağım. Onun önündeki ilmeğe batıyorum. Yanındakinin kafasına batıyorum. Çekip arasından geçiriyorum. Öndeki ilmeğin kafasından, diğerinin de kafasından batıp çekiyorum. Arasından geçiyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle bir görüntü oluşacak burada. Hiç iğneyle uğraşmayacağız. Bir tane daha yapalım. Birinin başından, arka tarafın başından batıyoruz ve çıkıyoruz. Evet, bitirip dönüyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi sonuna kadar geldim. Son birkaç ilmeği yine beraber yapalım istedim. Yine bunun bak kafasından bir tanesini alıyorum. Buradan da bir tanesini alıp çekip arasından geçiyorum. Sanıyorum son ilmeklerim. Şöyle iyice görmeniz için yakınlaştırıyorum. Evet, son ilmeğimizin kafası ve diğer ilmeğimiz. Aradan geçtim. Çekiyorum ve buradan çıkıyorum. Makasla keseceğim. Evet, makasla keseceğim. İçeriden çekeriz bunu. Şöyle yapıp hemen tığla da bunu iç kısma alabiliriz. Tamam. Bunun üst kısmında dikeceğim ama dikmeden evvel birazcık elyaf dolduracağım. Elyafı çok az dolduruyorum. Çünkü bir tarafından daha az görünsün istiyorum. Bu köşelere konduğunda sarkan bir kedicik olduğu için bu ayakları, buralar biraz daha boş kalacak. Bakın şuralar daha boş. Şuraya birazcık koyacağız. Kalınlığını görebiliyorsunuz. Çok az elyafla doldurup vücudunu kapatalım. Sonra da diğer kuyruğunu, bacaklarını, kafasını dikelim. Birlikte başlayalım. Evet, elyafımızı dolduruyorum ben içine. Dediğim gibi çok sıkı sıkıya yapmayacağız. Çok ince bir yastık görünümünde diyelim olması yeterli. Sonra bu dediğim gibi köşelerden sarkma olayı zorlaşır çok doldurursak. Bunun için bu kadar bile sanki yeter. Evet. Evet, şimdi buranın ağzını dikeceğiz. İğnemi hazırlamıştım.
Bunu da biraz önceki işlemi yaptığımız gibi yapabiliriz. Bir buradan bir buradan alarak gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırıyorum. Evet, bir bu ilmeğin kafasından bir diğerinin kafasından alarak geçiyoruz. Evet. Bu şekilde dikerek sona kadar geleceğim. Evet, dikişle de sonuna kadar geldik. Yine son birkaç ilmeği beraber tekrar bitirelim diye bıraktım. Evet, başlıyoruz. Yine en kafalarından tutuyoruz ilmeği. Çekiyoruz. Kafasından ve diğerinin kafasından alıyorum. Ve kapatma işlemimiz bitti. İç kısımlardan çekelim, biraz yürüttükten sonra da ipimizi keselim. Bu gördüğünüz gibi küçük bir yastık gibi oldu. Her tarafını kapattık. Şimdi ayaklarımıza da bacaklarımıza da çok az elyaf koyacağız. Çok az koyacağız. Sadece ayak uçlarında birazcık olacak ki sarkabilsin. Yumuşak hareket edebilsin. Evet. Bu şekilde tığımızın yardımıyla sona kadar ittirip şu anda şuraya kadar, bakın bu kadar ve çok yumuşak dolduruyorum. Kesinlikle sert olmayacak. Bu gayet yumuşak bir oyuncak. Böyle serbest hareket edebilecek. Şu şekilde diğer ayakları, bacakları da dolduracağım. Kuyruğu birazcık daha fazla dolduracağım. İsterseniz şimdi kuyruğu da beraber dolduralım. Sonra ben diğerlerini doldurup dönerim. Evet, çok az. Burada delik biraz küçük olunca sürekli tığımızın yardımıyla itilmemiz gerekiyor. Evet. Tabii siz bunu örerken de yarım boy olduğunda falan da içini doldurabilirsiniz. Evet, dediğim gibi kuyruğu birazcık daha şu ikinci boğuma gelene kadar dolduralım. Hepsini doldurduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, her şeyimizi doldurduk, hazırladık. Gördüğünüz gibi böyle yumuşacık bir gövde. Sonuna kadar doldurup ama çok sert olmayan bir kuyruk yaptık. Bacaklarda şöyle iç kısmını görebiliyorsunuz değil mi? Burası böylece şu elimin aldığı kadar yerine kadar yumuşak bir şekilde doldurdum. Onların dördü de hazır. Kafamız bu şekilde, kulaklarımızı ve burnumuzu birleştireceğiz. Gözlerini, bıyıklarını işleyeceğiz. Bunların hepsi için birazdan görüşeceğiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Kafasını, kulaklarını, burnunu yapacağız, dikeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi ben büyük bir iğnem vardı. Ondan sabitlemek için yardım alacağım. Tam başlangıç yerimden 1, 2, 3 ve 4 saydıktan sonra buraya gelmesini sağlayacağım ve şu arttırarak inen çizgimiz var ya, bu çizgiyi fark ediyoruz. O çizginin hizasından tam 4 kalacak şekilde bunu bu şekilde sabitleyeceğim. 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Şimdi bunu etrafından da sabitleyelim. Ben elimde normal dikiş iğneleriyle şöyle sabitledim. Arkadan da sabitliyoruz. Ve gördüğünüz gibi kulaklarıma elyaf falan doldurmadım. Onlar normal ördüğüm gibi kaldılar.
Bu şekilde sabitliyorum. Sonra dikişe geçeceğim. Çok önemli eşit olması kulaklarının. Ve dikiş biraz daha zahmetli bence örmekten. Onun için dikkatli dikersek. Bakın tek kulağımızı bu şekilde yerleştirdik. Ve hemen dikmeye başlıyorum. Yanlarındaki deliklerden yararlanabiliriz. Bakın şu şekilde alıyorum. Yandan çıkıyorum. Sonra kulağın hamlesinden, kulağın ucundan diyelim tutacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle yine bir yana geçtim. Bakın. Kulağın ucundan, ilmeğimin başından tutuyorum. Alttaki yerden, yine deliklerden çıkarak dikişimi gerçekleştiriyorum. Hem görünmemesini sağlıyor. Bakın. Boşluktan hemen çıkacağım. Yine aldım böyle alttaki deliklerden çıkarak, bakın anlatmak istediğim şey herhalde şöyle görüyorsunuz. Evet, batıp çekiyorum ve böyle güzel bir dikiş, çok fazla izi belli olmadan güzel bir dikiş yapıyoruz. Kulağı dikip diğer kulağa gelince görüşelim. Evet, gördüğünüz gibi kulağımızın bir tanesini yerine yerleştirdik. Diğer kulağımızı da hemen bahsettiğim gibi burayı da 1 2 3 4. yere kadar geldim. Artırış yerlerim, artım yerlerim vardı ya, o çizgiden aşağı doğru indi. Çok güzel düzgün bir kulak diktik bu şekilde. Şimdi diğer kulağımın yerini de ayarlayacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar, ben diğer kulağımı da sabitledim gördüğünüz gibi iğneler yardımıyla. Kafayı tuttuğum zaman tam böyle ortaladım. O başlangıç yerinden 4 sıra bu taraftan diktim ve çizgiden, dümdüz bir çizgiden, bunu da aynı 4 sıra aşağıdan sabitledim. Dümdüz gelecek şekilde her iki tarafa da yüz işleyebileceğiz. Şimdi bunu da ben hemen birkaç tane ilmek dikerek size göstereyim. Sonra devam edelim. Nasıldı? Buradaki şuradan batacağım. Kulağımızın en altındaki gördüğünüz gibi bitiş yerimden alıyorum ve buradan deliklerden çektiriyorum. Bu şekilde temiz bir dikiş gerçekleştireceğiz. Buradan aldım. Yanındaki deliklerden batıp çıkıyorum. Evet, bakın. Tekrar alıyoruz. Aynı şekilde bakın. Yine bu şekilde dikimimizi devam ettiriyoruz. Bakın tertemiz bir dikiş oldu. Evet. Deliklerden geçe geçe, evet, yine işi bitenleri de çıkartalım elimize, çok dolanmasınlar. Evet, sabitleyici iğnemizin, çok uzun iğnenin çok güzel
görevi var orada. Çok rahatlatıyor dikme işlemimizi. Şimdi bu ipliğimizi bakın, iğnemizin sonundayız. Bitti. Dikişimiz kalmadı. Direkt şuradan bir tane delikten çıkıyorum. Kulağımızı güzelce yerleştirdikten sonra bunu da şöyle bakın, üstten bir yerden batıp yine başka bir delikten çıkıyorum, uzakta bir yerde. Sonra yine başka bir yerden, başka bir delikten çıkıyorum. Başka bir delikten çıktım. Evet, artık kesebilirim. Gördüğünüz gibi kulağımız hazır. Evet, şimdi de burnunu dikeceğim. Burun hazırlığımı yapayım. Size göstereceğim. Evet arkadaşlar, kulaklarımızı bitirmiştik biliyorsunuz. Şimdi buruna geçeceğiz. Burnumuzu tam kulaklarımızın bitiş noktasının ortasına yerleştireceğiz. Şöyle de görebilirsiniz. Diğer burnumuzu nasıl yaptığımızda ortasından tam altındaki çizgiye gelecek şekilde yerleştireceğiz. Ortasını buldum ben. Şuradaki delikleri saydım. Tam ortası benim 13'te, ortasına yerleştirdim. Buradaki deliğe gelecek. Unutmuyorum. 2 1 2 3 4 5 kenara çekip büyük 5 tane kenara çektim. Bakın burnumu tam ortasından değil de kenarından şöyle yana doğru yapacağım. Biraz verev dikeceğim bunu. Evet, 2 4 5 tam ortası burasıydı. Şuraya burnumu verev bir şekilde yerleştiriyorum. Şöyle aşağı doğru olacak şekilde. Evet. Ve ben bunun dikişini şu şekilde yapacağım. Diğer iğnelerimden de yardım alacağım. Evet. Bunu dikerken de zaten iyice düzelterek dikeceğim. Biraz dikişi bunun üstten başlayacağım. Zor olacak herhalde. Şöyle üstten yine aynı metodla deliklerinden tutup, pardon kaydıysam arkadaşlar, şöyle iplerimin de görünmesini istemiyorum, biraz derinden dikmek istiyorum. Evet. Görüyorsunuz.
Bunu biraz daha şöyle dışarıdan alacağım. Ovalleşmesini istiyorum. Evet. Burun yani tam düz dikseydim alttan alt bitirme yerini de görecektik. Birazcık gördüğünüz gibi burnu yukarı doğru diktim. Daha güzel, daha sivri bir burun olsun diye. Pardon. Evet. Güzel oldu. Tamam. Şimdi bunu da aynı şekilde arkadaşlar şöyle iç kısmından iğnelerimizi bir çıkartalım. Bakın. Elyaftan yapışıp o hiçbir yere kıpırdamayacak. Böyle biraz ipi dolandırıyorum ki görünmesin diye. Şekli anladınız değil mi? Şöyle. Bakın tam yuvarlak yeri üstte kaldı. Artık kesebiliriz ipimizi. Şimdi ben hemen elyafları şöyle düzeltelim de güzel dursunlar. Evet. Eşit dursunlar. Evet. Pembe ipimizi alalım hemen. Pembemiz biraz daha zor giren bir ip. Arkadaşlar ben size bu yünü göstermiştim pembe olarak ama burada çok açık kalacağı için daha koyu bir pembe seçtim. Onunla yapacağım şimdi burnumuzu. Pardon, üstündeki küçük pembe kısmımızı. Şimdi aşağıdan batırıyorum. Şu kısımdan çıkacağım. Bakın tam şöyle iyice göstereyim. Bir alttan kayboldu. Gelmez. Merak etmeyin hiç. Şuraya aynı delikten, bakın aynı delikten gidip geleceğiz.
Biraz ipliğimi artık şey yapayım. Arasında kalsın. 2 kat dikmiş olacağım. Evet. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra 2 kat. Evet, şimdi şuradan tekrar biraz yana kaydırıp yapalım. Oldu. Şimdi tekrar bir yana kaydıralım. Şimdi en sondan bir daha yapalım. Tek tek katlarımızı çekiyoruz. Hangisi gevşek kaldıysa onu da sıkıştırıyoruz. Şöyle bir tane daha yapmak istiyorum. Bir tane de ortadan yapalım şimdi. Şöyle. Ve başka bir yerden çıkalım. Gördüğünüz gibi işlemimizi tamamladık. Bunu hiçbir yerden çıkmadan direkt göstermeden aralardan saklayarak bakın geçti. Şimdi buradan saklayacağım. Vücuda kafasına çıkalım. Amaç yakında kesmeyelim ki bir yerden çıkmasın. Evet, hepsinden gördüğünüz gibi elyafın aralarından geçip sağlamlamış olacağız. Şimdi keseceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi tamamladık. Şimdi göz yerlerini bakın. Kahverengiyle bıyıklarını ve dudağını yapacağız. Onun için hazırlığımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi kedimizin gözlerinin yerlerini belirledim. Onları hemen şöyle etrafını temizleyeyim. Yapacağız. Uyuyan kedimizde gözleri kapalı. Yukarıdan batıyorum yine. İlk iğnemizin olduğu yere çıkacağım. Evet, bu çok ince oldu. Bir dakika, düğümümüzü biraz daha kalınlatalım da yerinden çıkmasın. Hatta birkaç tane daha yerden getirtelim şöyle. Evet. Makine arkası dikişi gibi yapıyoruz burayı hemen. Şöyle.
Buradan da hemen bıyıklarımızı oluşturalım. Buradan dudağına geçmek istiyorum hemen. Evet, biraz zorlandım buradan geçmeyi. Şöyle yapayım. Bunları da